Horovax TV'den herkese tekrar merhaba. Bugün yeni bir inceleme videomuzla karşınızdayız. Oldukça renkli bir model seçtik. Hatta 2023 yazının sanıyorum en iddialı yeni saat tanıtımlarından bir tanesi olacaktır. Bugün 3 renkli Tissot Sideral modelleriyle karşınızdayız. Hoş geldin Burak Bayram. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür Neler ederim. düşünüyorsun? Ben saati çok beğendim. Saatleri çok beğendim daha doğrusu. Özellikle böyle yaz yaklaşırken renkli saatler denemek, görmek müthiş hoşuma gidiyor. İşin ilginci aslında vintage saatlere meraklı olan bir saat sever olarak. Böyle bir modelden haberim yoktu. Sen biliyor muydun Sideral'de bir modeli olduğunu Tissot'un? Yeni haberim oldu benim de. 1969'da çıkan bir saat ve o dönem tabii belki günümüzde çok ya da en azından yakın zamanda bu yönüyle bilmesek de Tissot'un bazı deneysel malzeme kullanma şeklinde yaklaştığı saat modelleri var. Tissot'un granitten yapılmış bir saati vardı. Bunun yanı sıra Tissot'un ahşaptan yapılmış bir saati de vardı. Bunları ben canlı olarak görmüş, incelemiştim bu arada. Reklamlarını gördüm de hatırlıyorum. Sideral'e bakacak olursak 1969 yılı için önemli olan neydi? Fiberglass'tan yapılmış bir saatti. Komple yani tek başına monoblok fiberglass'tan üretilmiş ilk saatti saat terminolojisindeki. Dolayısıyla Tissot'un alternatif malzemelere yer verdiği deneysel ürünlerinin belki ilk örneklerinden biriydi diyebiliriz. Bu bakımdan saatçilik açısından aslında önemli bir model. Güzel bir modeli seçmişler yani revive etmek için. Bu renk kullanımını birazcık böyle hile yapmak gibi görmeye başladım. Çünkü bütün markalar Evet. renkli saatlere yönelmeye başladı. Doğru. Daha doğrusu müşteri beklentileri zaten bu yönde ama dikkat ettiğim nokta 70'li yıllarda çıkan Sideral S modeli. Herhalde bu Sideral'in bir üst versiyonu gibi pazarladılar. Sarı kasasıyla ve sarı silikon kayışıyla o yıllar için devrimsel bir model niteliğindeydi. Kesinlikle. Müşteriler tarafından da farklı karşılanmış ki 60'lı 70'li yıllarda aslında bu tarz deneysel çalışmalara çok rastlıyoruz. Doğru. Galiba bu kuvars krizinden dolayı birazcık sektörün farklı yönelimlere doğru gitmeye çalıştığı, o yüzden biraz daha özgür davrandığı, biraz daha böyle cesur hareketlerde bulunduğu yıllar. Ki bugün işte kolumuzda olan Sideral modeli de bence çok başarılı bir yeniden üretim olmuş. Katılıyorum. Bu arada tabii şu da var. 60'ların sonu 70'lerin başı dediğimiz dönem tasarım açısından altın çağ olarak pek çok uzman tarafından, yetkili kişi tarafından dile getiriliyor. Dolayısıyla o zamanların tasarımlarının özellikle öne çıkan modellerin günümüzde hala geçerliliğini koruyabiliyor olması da aslında ne kadar zamansız çizgilere sahip olduklarının bir ispatı. Hani ne kadar tabii nostalji günümüzde pozitif bir unsur olarak algılanıyor olsa da her eski modeli görünce de hoşumuza gitmiyor. Bu da bir gerçek yani. Dolayısıyla iyi bir retro saat yapabilmek ya da geri getireceğin, canlandıracağın saati doğru seçebilmek de bence önemli bir başarı. Tissot da bunu çok güzel yapmış diye düşünüyorum. Bu arada benim aslında sana sormak istediğim bir şey var. Sonuçta evet burada birazdan bahsedeceğiz. Kasa forged karbon yani sıkıştırılmış karbondan yapılmış. Genel manada alternatif malzemelerin saatçilikteki konumu hakkında ve kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? Ekseriyetle bir paslanmaz çelik kullanımı söz konusu. Doğru. Aynı şekilde altın zaten binlerce yıllık tarihiyle sürekli insanlıkla iç içe ama saat sektöründe de bir o kadar eski. Yine kıymetli metaller. Karbonun kullanımı yüksek teknoloji malzemelerin ucuz bir şekilde yani astronomik fiyatlar talep edilmeden saat kasalarına entegre edilebilmesiyle aslında büyük bir popülarite kazanıyor. Doğru. Şimdi neden diyeceksin? Yani hem sağlam, hem hafif, hem güzel görünüyor, hem farklı bir şeye sahip olduğunu zaten hissini sana sonuna kadar yaşatıyor. Saatin karbondan yapılmış demek bile aslında güzel bir şey. Ki bir de karbon çoğunlukla işte bu Formula 1 teknolojisi veya askeri teknolojilerle özdeşleştirilen bir malzemedir. Böyle bir şeyi koluna takabiliyor olmak, buna da ulaşılabilir bir fiyat etiketiyle sahip olmak insanda kesinlikle hoş duygular uyandırıyor. Onun haricinde plastik ve türevi malzemelerin zaten sıklıkla kullanımı var. Senin az önce bahsettiğin gibi ahşaptan yapılan veya granitten yapılan bir takım deneysel çalışmalar mevcut. Ama bugün piyasanın genel yönelimini takip ettiğimizde karbonun ve özellikle bir malzeme daha var. Titanyumun yükselen değerler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Onları zaten başka videolarımızda sıklıkla dile getireceğiz. Doğru. Bu saatin özelinde bir takım detaylar var mutlaka üzerinden geçilmesi gereken. 41 milimlik bir çap söz konusu ama 46,5 milimlik de bir uzunluk var. Doğru. 41 milime kıyasla kısa bir boynuz yapısı diyeceğim. Pek boynuz da değil aslında. Entegre bir kayış yerleşimi söz konusu. 14,4 olması lazım galiba kalınlığının da. 300 metre su geçirmezlik değerini düşündüğümüzde mesela gayet başarılı bir durum söz konusu ki bombeli cam ve kasa yapısının o kenarları doğru incelen yapısından dolayı ben 14 milimlik kalınlığı bileğimde hissetmedim. Yani 14 milimi çok güzel kamufle etmeyi başarmışlar. Katılıyorum. Ben açıkçası bu saate baktığım zaman 300 metre su geçirmez olduğunu düşünmezdim. Yani herhalde 100 metre falandır diye düşünmüştüm. Gerçekten 300 metre su geçirmez bir saat. Dolayısıyla her türlü su aktivitesine, deniz ya da dalış gibi işler için de uygun olduğunu söyleyebilirim. Yani yaz boyu gerçekten bileğinizden çıkartmayabilirsiniz. Doruk'un bahsettiği boynuz açıklığı gerçekten çok önemli.
Ben yaklaşık 17,5-18 santim arası bileğimde son derece rahat, konforlu bir şekilde bunu taşıyabiliyorum. 41 milimetre belki çok küçük bir boyut değil ama boynuz açıklarının görece kısa olması sayesinde saati çok kolay bir şekilde taşıyorsunuz. Forged Carbon yapı olarak çok hafif bir malzeme. Müthiş sağlam olmasından ve açıkçası göze güzel gözükmesinden ayrı hafifliği de çok önemli. Üzerinde yine 1969'da yapılan Sideral modeline gönderme yapan çok ilginç bir kayış var. Bu tip kayışları açıkçası şu an çok daha modern akıllı saatlerde görüyoruz, hatırlarsın. Şimdi İlginç bir detay olmuş. kayışla ilgili birkaç eleştirim olacak ama ona girmeden önce ben sizi biraz teknik detaya boğayım istiyorum. Bu Forged Carbon dedin. Tissot bunu marbled yani mermerimsi bir dokuya sahip karbon olarak nitelendiriyor. Ki bu arada saatin dış muhafazası karbondan, içinde aslında paslanmaz çelik bir iç gövde daha var. Aynı şekilde saatin bezeli de PVD kaplama. Tepe de yine aynı şekilde çelikten imal edilmiş. Dolayısıyla her tarafında karbon yer almıyor. Bu karma malzeme kullanımı saatin birazcık olması gerekenden, hissiyatından bana göre ağır olmasına sebep olmuş. Anladım. Buna yabancılar top heavy diye geçer. Şimdi İngilizce terim kullanmayı çok tercih etmiyorum ama sıklıkla karşılaştığımız bir tanım. Dolayısıyla takipçilerimizin de aşina olduğu bir durumdur. Bu top heavy durumu saatin kasasının geri kalanına kıyasla biraz daha ağır olması demek olarak nitelendirilebilir. Fakat bu bir konforsuzluk yaratmıyor. Aksine karbon bir saatin hafifliğinin daha ağır bir şekilde bileğime gelmesi bende kalite hissinin daha yüksek olmasıyla. Tokluk hissi. Evet, tokluk hissi, sıkı hissiyat olarak nitelendirebiliriz. Saatin çok geniş bir alanına Luminova kullanımı gerçekleşmiş. Uygulanmış, doğru. Evet, bezelin tamamındaki yazılar Luminova ile kaplanmış. Aynı şekilde saat ve dakika kollarında da yine Luminova işlenmiş. Şimdi kayıştan bahsettin. Kayıştan önce aslında mekanizmaya bir değinmemiz gerekiyor. Powermatic 80 denilen ETA grubunun aslında 28-24 üzerinde şekillendirdiği ve epey yoğun bir modifiyeye maruz bıraktığı 80 saat güç rezervine sahip 3 kollu tarihli otomatik kalibre. Tamamen amaca yönelik, son derece sağlam, dayanıklı, dakiklik konusunda kronometre standartlarını aratmayan, dolayısıyla verdiğiniz paranın fazlasıyla karşılığını alabileceğiniz 80 saat güç mekanizma. rezerviyle özellikle öne çıkan bence müthiş bir mekanizma. Şimdi kayıştan bahsettiğin 20 milimlik bir boynuz aralığı söz konusu ki bunu seviyorum. Böylece standardın dışında, yani herhangi bir üreticiden aldığınız bambaşka model kayışları da saatinize entegre edebiliyorsunuz. Saatin özellikle bu sarı rengi tarihi modelle özdeşleşmiş bir renk, fakat ben kırmızı, mavi ve bunların yanı sıra Tissot'un web sitesinde turuncu, siyah gibi başka renklere de rastladım. Evet. Zannediyorum ilerleyen zamanlarda bu diğer renkler satışa sunulacaktır. Hatta beyaz, yeşil gibi diğer popüler renklerin de ben üretime gireceğini düşünüyorum. Fakat bir detay var. Şimdi bahsettim, akıllı saatlerde bu sıra dışı kayış bağlama yönteminden kullanılıyor. Ben birazcık saati bileğime bağlarken zorlandım. Aynı şeyi ben de yaşadım. Yani kayıştaki deliklerin küçüklüğü mü diyeyim, yoksa oradaki pinin birazcık genişliği mi diyeyim, malzemenin sıkı ve birazcık esnemekte imtina eden hali mi diyeyim, bir miktar zorlandım. Herhalde zamanla kayış biraz daha yumuşayacaktır. Bu arada aynı durumu ben de yaşadım ama ben onu aslında biraz bizim alışmamıza bağlıyorum. Belki. Yani her gün bu saati takıyor olsak, kolumuzdan çıkarsak etsek gün içinde birkaç defa, ben eminim takma çıkarma işini daha yumuşak, daha sorunsuz halde yaparız. İlk takma kısmında ben de biraz zorlandım ama dediğim gibi yani bunun tasarımsal bir mevzu değil. Belki biraz alışmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ne zaman böyle bir kayış taktım hatırlamıyorum bile. Ben akıllı saatte kullanmadığım için açıkçası. Evet. Dolayısıyla yani evet birazcık şaşırdık hakikaten. Ama onun dışında konforsuzluk konusunda en ufak bir hissiyat yok. Onu kolda son derece konforlu olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Doruk'un bahsettiği Forged Carbon malzemeden gelen hafifliğin modüler kasanın diğer bileşenleriyle biraz daha tok bir hisse dönüşmesini ben beğendim. Aynı zamanda kayış ince bir kayış olmasına rağmen yapı olarak yine de saatin ağırlığını bilekte güzel dengeliyor. Yani sonuçta bu kayış bu kasaya çok ince kalmış ya da saat acayip hafif kolumda yok gibi benzetmeleri de kullanmak bunun için doğru olmaz. Benim burada eklemek istediğim aslında bir konu daha var. Benim en çok hoşuma giden konulardan bir tanesi de şu oldu. Forged Carbon ilk defa görece bu kadar uygun fiyatlı bir şekilde piyasaya sürülüyor. Ve bu Swatch Group tarafından piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla Tissot gibi bir marka Forged Carbon gibi son derece güncel, modern, dayanıklı bir malzemeyi, popüler bir malzemeyi yaklaşık bugünün fiyatıyla 20.000 TL bandında bir modele uygulayabiliyorsa bu zaman içinde başka markalarda da kendine yer bulacak demektir diye düşünüyorum. En azından Swatch Group içinde. Belki bir Forged Carbon Rado ya da ne bileyim belki bir Hamilton da görebiliriz. Bunu bir saatsever olarak çok beğendiğimi söylüyorum ve umut verici bir gelişme olarak görüyorum. Tarih içinde birçok markanın farklı yöntemlerle elde edilen karbon kasalı saatlerine erişimimiz oldu. Ama bunlar birazcık egzotik ve deneysel çalışmalar Kesinlikle, oldu. Markalar problemler yaşadı. Yani Swatch grubu çatısı altında Forged Carbon ya da benzeri böyle deneysel gibi görünen bir malzemeyle üretilmiş saate ulaştıysak zaten orada belli bir kalite standardını sağladıklarını garanti
ettiklerine dair bir güven oluşuyor bende. Evet. Peki, şimdi asıl soru. Evet. Saate dair eleştirim var mı? Ve pek eleştirin olacağını zannetmiyorum aslında. Kısa kısa bahsettin. Sen olsan hangi rengini seçerdin? Benim şu an bileğimde kırmızı var. Kırmızı ve siyahın uyumunu her zaman çok severim. O bakımdan ben kırmızı olanı seçerdim diye düşünüyorum. Ama gözüm de sarıya kaymıyor değil yani. Tahmin ediyorum sarı olanı bizim Serdar Oğal çok severdi. Yalnız mavi kasada da kasanın detaylarında mavi bir renk var. Diğerlerinin karbon kasasında siyah ve gri arasında geçişler görüyoruz. Burada siyah ve mavi tonlar söz konusu. Dolayısıyla daha özel bir kasa gibi ben bunu düşünüyorum. O yüzden biraz kafam karıştı. Belki siz de yorumlarda bizimle paylaşırsınız hangi rengi seçeceğinizi. Üretimle uğraşan bir makine mühendisi olarak bence Doruk mavi olanı almalı diyorum. Neyse bakalım göreceğiz. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Swatch Group'a bu güzel saatleri bizlere incelememiz için ulaştırdığından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.